Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülseren Altay. Bugün de sizlere böyle ajurlu, bağcıklı bir bolero ile geldim. Bu senenin trendi bu bolero. Kollarda şöyle geniş geniş. Aslında daha da geniş tutabilirsiniz. Ajurumuz 3 ve 3'ün katları olduğu için 3, 6, 9 diye artırabilirsiniz. Yani şu kolu daha da geniş bırakabilirsiniz. Bu şekilde boleromuz yazın akşam serinlerinde üzerinize alacağınız her zaman, yani düzünü de yapabilirsiniz. Ajurlu olmasına da gerek yok. Sayılarını aynı tutup bu şekilde bir bolero örebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Evet, boleromuza hemen başlayalım arkadaşlar. Örgümüze başlamadan önce şöyle ipimi tanıtayım arkadaşlar. Lanoso Simsim 100 gramı 240 metre. Evet, şişimde 5 numara. Şişime ben 71 ilmek geçirdim arkadaşlar. Örgümüz 3 ve 3'ün katları olacak. Sadece iki kenarda birer tane ilmeği sabit ilmek, yani kenar ilmeği olarak bırakıyorum. Yani bu iki ilmeği hiçbir şey yapmayacağız. Sadece öreceğiz örgümüz boyunca. Evet. Hemen örgümüze başlayalım. İlk burası arka sıra ilmeğimizi geçirdikten sonra burada sadece bir sıra, bir ters, bir düz yapacağım. Sonra hemen örneğe geçeceğiz. Yani lastik örmeyeceğiz. Şimdi düzümü yaptım. Tersimi arkadaşlar, lastik fazla örmeyeceğimiz için şuradan alıyorum ki kıvrılma olmasın. Düzü şöyle alıyorum. Tersimi de bu şekilde alıyorum alttan. İpin alt tarafından. Düzü örüyoruz. Tersimizi bu şekilde alıyoruz. Bu şekilde ilk sıramızı örelim. Sıra sonuna kadar. Sonra ön tarafa geçince hemen örneğimize başlayacağız. İlk sıramızı ördük. Ön yüzümüze geçtik arkadaşlar. Şimdi bu S beden için bedenini söyleyeyim. Eğer daha büyük yapmak istiyorsanız 3 ve katlar olarak artırabilirsiniz ilmek sayılarınızı. Şimdi ilk sırayı zaten boş alıyorum. Bu sabit ilmeğimiz, yani kenar ilmeğimiz her zaman tek olarak geçecek. Üçer üçer olduğu için 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Bunu hiç saymıyoruz. 3 ilmek düz. Sonra tel atıyorum. Burada 3 tane ilmeği alıyorum düz olarak. Bir tane içinden çıkarıyorum. Tekrar tel atıyorum. Yani burada 3 ilmeği kapattım tek olarak. 2 tane de kenarından
artırmış oluyorum. Yani hiçbir şey değişmiyor. Sadece 3 ilmek, 3 ilmek. Tel atınca 1, 2, 3 tane ilmeği tekrar örüyorum. Tekrar tel atıyorum. 3 ilmeğin içinden bir tane çıkarıyorum ve tel atıyorum. 3 ilmek örüyorum. Tel atıyorum. 3 ilmeğin içinden bir tane çıkarıp bu 3 ilmeği üçlüyorum ve tel atarak tekrar 3 ilmek düz olarak örüyorum. Yani bir 3 ilmek örüyorum. Diğer 3 ilmeğin içinden bir tane çıkarıp ilk kenarına tel atıyorum. Tekrar tel attım. 3 ilmeğin içinden bir tane çıkardım ve tel attım. 3 tane ilmeği ördüm. Tel attım. 3 ilmeğin içinden çıkarıp tekrar tel atıyorum ve 3 ilmek örüyorum. Bu sırayı bu şekilde örelim arkadaşlar. Evet, ilk sırada yaptığım bir ajurdan sonra 3 tane ilmeği ördüm. Burada bir tane kenar ilmeğim olduğunu söylemiştim. Onu da normal örüyoruz. Şimdi arkaya geçiyoruz. Arka tarafta hiçbir işlem yapmadan sadece ilk ilmeği boşalıyorum. Ters olarak örüyorum. Arka taraflar hep ters olacak arkadaşlar. Bu sırayı da böyle ters örerek bitirelim. İkinci ajurumuza başlamak için. İkinci ajur sıramıza gelince kenardaki kenar ilmeği bir tanesini boş alıyoruz zaten. Hemen tel atıyorum. Bir önceki yerde 3 tane düz ördüğümüz yere bu sefer ajur yapıyorum. Tel atıyorum. Bir önceki yerde ajur yaptığım yere de 3 tane düz örüyorum. Yani yer değiştiriyoruz. Ajur yaptığım yere 3 düzü örüyorum. 3 düz ördüğüm yere de tel atıp ajur yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim arkadaşlar. İkinci ajurumuzu da yaptık. Arka tarafı da ters ördük. Şimdi üçüncü ajurumuzu yapıyoruz. Üçüncü ajurumuz ilk yaptığımız ajurumuz gibi arkadaşlar. Yani buradaki teknik ajur yaptığımız yeri düz örüyoruz. Düz yaptığımız yere ajur yapıyoruz. Burayı düz örüyoruz. Burada 3 tane düz yapmışız. Ajur yapıyoruz. Bakın ilk yaptığımız teknik, bir sıra yaptığımız bir alttan bir üstten teknikle
örgümüzde hiçbir şekilde kıvrılma olmuyor. Şimdi yine üçüncü ilk yaptığım yani ajuru göstereyim. İlk sabit ilmeğimi ördüm. Sonra bir önceki sırada ajur yaptığım yere 3 tane düz örüyorum. Bir alttaki yerde 3 düzün üstüne ajur yapıyorum. Ajurumu yani 3 ilmeğin içinden bir tane ilmek çıkarıyorum. İki kenarında artırmalarımı yapıyorum. 3 tane düz ördüm, tel attım, tekrar 3 ilmeğin içinden bir tane çıkarıyorum, tel atıyorum. 3 tane düz örüyorum. Örneğimiz çok basit, çabuk da ilerliyor. Bu şekilde örgümüzü örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ta ki koltuk altı kesintisine kadar 15 santim. Tam 15 santim ördükten sonra şöyle bakın 15 santim ördüm. Şimdi koltuk altı kesimlerine başlayacağız. Öncelikle 3 tane ilmek keseceğim buradan. 1 2 ve 3. Yine normal örgümüzü öreceğiz. Bu şekilde gidip diğer taraftan da gelirken 3 tane buradan keseceğiz. Sonra 3 2 1 diyerek koltuk altımızı oluşturacağız arkadaşlar. Ben böyle gideyim. Buradan da 3 tane keseyim. Sonra 2'yi kesip yine buradan 2 1 keseceğiz. 1 keseceğiz ve devam edeceğiz örgümüze. İki kenardan da 3'er ilmek kestik. Şimdi 2 ilmek daha keseceğiz. Diğer taraftan da 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Tekrar söylüyorum. Sonra 1 ilmek kesip örgümüze omuzumuza kadar devam ediyoruz. Ne kadar öreceğimizi ben daha sonra göstereceğim. Evet, omuzları ikiye ayırdık. Burada 19 ilmek, ortadaki 21 ilmeği kestik. Şimdi burada da 19 ilmeğimiz var. Şimdi buradan 3 ilmeği sonra 2 ilmeği kesip kalan 14 ilmeği tümden kapatacağız arkadaşlar. Diğer omuzu da daha sonra öreceğiz. Yine örneğimize devam edelim. Kesintileri yaparken örneğimizi de öreceğiz.
Burası kenar olduğu için kesinti yapmamıza gerek yok. Yani örneği kurmamıza burada hiç gerek yok. Çünkü tel atacağız. Tekrar burada tel atmamız gerekiyor. O da en kenar olduğu için olmuyor. Diğer omuzu daha sonra öreceğiz. Şimdi burada 3 tane ilmeği tekrar kapatıyorum. Evet, en kenarda tekrar örneğimizi kurmuyoruz. Buradan tekrar 2 ilmeğimi kapatıyorum ve dönüşte tüm ilmekleri kapatacağım. Bakın burası gittikçe yuvarlağımsı oldu. Hiç örnek yapmadan düz örgüyle ilmeklerimizin tümünü kapatıyoruz. Evet, tek omuzu bu şekilde kapattık. Diğerini de aynı şekilde ipi takıp gidip gelip 3-2 diye kestikten sonra hemen kapatalım arkadaşlar. Hırkamızın arka tarafını bitirdik arkadaşlar. Şimdi hemen ön kısımlarına başlıyoruz. Ben 40 tane ilmeği attım. İlk başlangıcımız yine aynı şekilde olacak. Düz ilmek örüyorum. Sonra şu alttakini tersi alttan alıyorum. Düz ilmek üstten, ters alt kısımdan. İlk sıramızı bu şekilde yapıyoruz. İlk sıramızı yaptıktan sonra hemen ajurumuzu kuralım arkadaşlar. Burası ön yüz. Şimdi ilk
sıramızı ilmeğimizi boş alıyorum. Burada 3 tane ilmek alıyorum. Yani bu ilk yaptığım ilmek kenar ilmeği oluyor. Sabit ilmeği. 3 tane örnek için ilmeğimi aldım. Burada 3 ilmeği tel atıp birden alıyorum. Yine tel atıyorum. 1 2 3 tane örüyorum. Tel attım. 3 tane birden aldım. Yine tel attım. 1 2 3 tane ördüm. Tel attım. 3 tane birden alıyorum. Tel atıyorum. 1 2 3 tane ördüm. Evet, tel atmışım. 3 tane almışım. Tel atmışım. 3 tane örmüşüm. Tekrar tel atıyorum. 3 tane birden alıyorum. Tel atıyorum. 3 tane birden örüyorum. Tekrar tel atıyorum. 3 tane birden aldım. Tel attım. 3 tane örüyorum. Bu kenarda kalan 6 ilmeği arkadaşlar ön kenar biyesi olarak yapmak için burayı ters örüyorum. Arka tarafı da hep ters geldiğimiz için örnekte, onun için haroşamızı haroşa olarak yapıyorum. Ön biyeyi haroşayı ters olarak gideceğim. 6 ilmek burada ters örgü olacak. Yalnız bu kenarımız düzgün olsun diye bu kenarı ilk böyle düz alıyorum. Bak gösteriyorum. Düz alıyorum. Sonra ters örüyorum. Arka taraf zaten hep ters olacağı için sadece buradaki 6 ilmeği, kenardaki biyeyi unutmayalım. Evet, burayı hep ters örüyoruz. İkinci ajurumuzu da kurarken yine kenardaki sabit ilmeğimizi, kenar ilmeğimizi örüyoruz, alıyoruz. Tel atıyorum. 3 tane birden alıyorum. Tekrar tel atıp bir önceki yaptığım, yani 3 birden aldığım yeri normal bir şekilde 3 ilmek olarak örüyorum. Tekrar tel atıyorum. Aynı örneği burada da yapacağız. Sadece kenardaki biyeyi göstermek amacıyla tekrar örneği gösteriyorum. Arada da o taraftan, yani bir tarafından kesintiler yapacağız. Şimdi 3 tane düz ördüm, tel attım. 3 taneyi içinden çıkardım, tel attım. Burada tel atarken böyle değil, zaten ters öreceğiz. İpimi bu tarafta bırakıp ters örgüme geçiyorum. 3 4
5, 6. Evet, kenar biğimizi de yaptık. Arka tarafı yine şurayı göstereyim nasıl yaptığımı. İlk başlangıcı boş almıyorum. İlk ilmeği düz olarak örüyorum. Sonra hemen ters örmeye başlıyorum. Üçüncü sıra ajurumu yaptıktan sonra, yani üçüncüyü de aynı ilk yaptığım gibi yapıyorum. Arkaya dönüyoruz. Burada bir kesme işlemi yapacağız arkadaşlar. Orayı da göstereyim. İlk ilmeğimi düz bir şekilde örüyordum. Kenar ilmek olduğu için. Sonra arkayı zaten hep ters yapıyoruz. Şurada bakın. Bir ilk sıra yaptığım, ikinci ters, üçüncü ters, dördüncü ters. Dördüncü terste altıncı ilmeği çift alıyorum. Buraya hemen bir tane işaretçi koyuyorum. Her dördüncü, yani altıncı sırada, şimdi burada bir tane var ters, dördüncü tersi yaparken bu işlemi devam ettireceğiz. Normal bir şekilde unutmamam adına bunu taktım. Yoksa tam altıncı sırayı yaparken kesme işlemini gerçekleştireceğiz. Bunu her altıncı sırada devam edeceğiz arkadaşlar. Arka tarafta kesme işlemimizi yaptığımız için burada bir ilmek eksildi arkadaşlar. 2 tane ilmeğimiz kaldı. Onun için burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Ajur filan, o 2 ilmeği normal örüyoruz. Tekrar kenardaki biğimizi ters olarak örüyoruz. Evet, şimdi 1 2 3 bu tersleri sayıyorum sadece. Yani 2 4 6. sırayı yaparken ben ikinci kesme işlemimi gerçekleştireceğim. Beş tane ilmeği kenardaki örüyorum. 6. ilmeği çift alıyorum. Bir tane kesme işlemi yaptım burada. Örneğimiz de 3'er 3'er gittiği için bu kenarda şimdi bir tane fazla ilmek kaldı. Bir sonraki kesme işlemimizde 3 tane kesmiş oluyoruz. Bu yüzden örnek tam kuruluyor, ama kesme işlemimizde eğer 3 eksikse orada örnek yapmıyoruz arkadaşlar. Ben yine işaretimi karıştırmamak adına takıyorum burada. Yine bir tane ters var. 4. tersi yaparken yine bir kesme işlemi yapacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Ta ki arkada yaptığımız koltuk altına kadar. Bu kadar öreceğiz. Ön tarafı arka tarafın kol oyununa kadar aynı ölçüde örüp, şimdi buradan da önce 3 sonra 2 ve 1 olarak kesim yapacağız.
Evet, bu kenar bilyesindeki kesintiyi de 1 2 3 tane olmuş. Dördüncüyü yaparken burada bir kere daha keseceğiz. Sonraki kesimlerimiz 8 sırada bir olacak. 6 sırada bir yapıyorduk. Bundan sonra 8 sırada bir keseceğiz. 3 4 5 6. 2 tane birden alıp burada bir tane hemen kesiyorum. Bundan sonraki kesintiler 8 sırada bir omuza kadar devam edecek. Şimdi bu taraftan 3 ilmek kesmiştik. Şimdi 2 ilmek keseceğiz. Yani şuradaki üçleri karıştırmayalım. Zaten belli, kesmişiz. İki kenarında artış var. Burada da bir 3 var. Ne yapıyoruz? Hemen tel atıp 3'ü birden alıyoruz. Tekrar tel atıp diğer 3'ü örüyoruz. Bir sonraki bu taraftan genişledi. Bir ilmeği keseceğiz arkadaşlar. Kolumuzu aynı bu şekilde devam ettireceğiz. Buradan da artık 8 sırada bir tane kesinti yapıp omuza kadar geleceğiz. Evet, omuzumuzda arkadaşlar 20 tane ilmek kaldı. Kese kese burada 8 sırada bir kesiyorum dedim. Sonra 2 4 6 sıra daha yaptıktan sonra arkayla aynı hizaya geliyor. Ölçüyoruz. Şuradaki örnekleri de sayınca ben onları da sayıyorum. Aynı gelince şimdi kesim işlemine geçiyorum. Yalnız sadece omuz kısmını keseceğim. Örnek kısmını, biye kısmını kesmeyeceğim. Onu uzatacağım. Bir tane daha kesiyorum ve 1 2 3 4 6 tane ilmeği burada biyeyi örüyorum. Bu kısmı yine aynı şekilde
bir kısmını ta ki şu arkanın şöyle ikiye katlayalım. Şu kısmını gelecek şekilde bu boy öreceğiz arkadaşlar. Yarısına kadar. Yarısını da diğer tarafı yaparken öreceğiz. Sonra ikisini birleştirip burada dikiş oluşacak. Böyle ölçerek bu ölçüde örelim, bitirelim. Şimdi ön kısmı şu kadar tam arkanın ortasını ölçtükten sonra örüp kestim arkadaşlar. Diğer tarafı da yaptım. Diğer tarafta aynı yaptığımızın tersi olacak. Burada ilk biye çıkardık. Örneğe başladık. Burada da örneğe başladık. Son 6 ilmeği bir olarak yaptık. Aynı şekilde kesintileri yapıp onun da uzantısını, biye uzantısını yaptım. Bunları sonra dikeceğiz. Ve hemen kola başladım ben. Evet, kolu 50 ilmek başladım. Kenarda birer ilmek kenar ilmeği olarak bıraktım. Örneğimiz hemen bir ilmekten sonra başlıyor. Şöyle bir ilmeği örüyorum. Hemen burada 3 tane örgü var. Bir altta orada örgü yapmışım. Burada da kesiyorum. Yani örneği tekrar göstermeme hiç gerek yok, anladığınızı zannediyorum. Bir kesiyoruz. İçinden çıkarıyoruz. Kestiğimizi üstüne örüyoruz. Tel atıyoruz. Kesiyoruz, tel atıyoruz. Sonra 3 tane ilmeği örüyoruz. Bu şekilde biraz örüp sonra kol dirseğimize doğru hafif daraltma yapıp sonra tekrar artıracağım. Yani bu bilek kısmı hafif böyle geniş olmasını istiyorum. Biraz böyle örelim. Kolumuzu örerken ben kol dirseğine doğru biraz eksilteceğimi söylemiştim. Şimdi şöyle bakıyoruz. 1, 2, 3 tane burada ajuru tamamlamışım. Hemen arkadan her iki taraftan birer ilmeği kesiyorum burada arkadaşlar. 2 tane birden alıyorum. Örgünün sonunda da aynı işlemi yapacağız. 2 tane de diğer taraftan keseceğiz. Tabi burada bir tane ilmeğimiz eksik olduğu için bu kenarlardaki ajuru yapmıyoruz. Evet, bunu şöyle kenara koyayım. Ben diğer kolu da örüyorum. Burada da hemen zaten işaret koymuşum. Kestiğim yerde, ilk kestiğim yerde, burada da 1, 2, 3 tane kenarındaki ajuru tamamlamışım. Hemen ikinci kesintimi burada da yapıyorum. Bir tane bu baştan, bir tane de diğer baştan bitirirken ilmeğimi keseceğim, azaltacağım yani. Hemen şunu da buraya takayım. Böyle böyle kol dirseğine doğru azaltmaya çalışacağız. Kenardaki şimdi bir tane eksildi. Yine en kenarda bakın buraları düz düz
buradaki ajurları yapmıyoruz. Çünkü üçer üçer gittiğimiz için ajurları tam sayı olmuyor. Bu yüzden ajurlarımız yapılmıyor. Bu şekilde yine örüyoruz. Şimdi kolumuzu burada 3 yerden eksilttik arkadaşlar. 3 yerde diğer taraftan başlangıç kısmından eksiltmeye gittik. Eksilttikten sonra ben şu baklava, küçük baklava dilimlerini sayıyorum. Tam 6 tane hiçbir şey yapmadan ördüm. 1 2 3 4 5 6. Burada eksiltmişiz. 6 tane hiç işlem yapmadan tekrar ördüm. Sonra tekrar şimdi artırmaya gidiyorum. İlk artırmamı şurada yaptım. Hep arka taraftan artırmaya gidiyoruz, eksiltmeye gidiyoruz. Artırmamı yaptıktan sonra 2 dilim, bakın 1 2 dilimi de şuradaki dilimi kapatınca şimdi ikinci artırmamı yapacağım. Hep 2 dilim sonra kenardaki artırmaya gidiyoruz. Koltuk altına kadar bu işlemi yapacağız. Başında bir artırdım. Şimdi sonunda da artıracağım. Böyle devam edelim. Sonunu göstereyim. Evet, örüyoruz. Şimdi diğer taraftan da artırmamızı şu şekilde yapıyorum ben. Bir tane ilmek atıyorum. İki taraftan da artırdık. Şu işaretçimi de hemen takayım şaşırmamak adına. Buradan hemen örneğimize başlıyoruz. İlmek attığımız yere örüyorum. Şimdi burada 3 ilmek var. Yani 3 ilmeği kafadan hemen normal bir şekilde örüyorum. Onları iyi ayarlayalım. Artırma, eksiltme yerlerinde normal yine örgümüze geçiyoruz. Kolunuzun uzunluğu kadar koltuk altına kadar bu şekilde 2 dilimde bir artırmaya gideceğiz arkadaşlar. Şimdi 2 dilimde bir artırmaya gideceğiz. Ben sıra olarak söylemedim. 8. sırayı yaparken artırma yapacağız arkadaşlar. Yani daha kolay olsun diye size şu dilimleri gösteriyorum. Sayı olarak da 8. sırayı yaparken birer tane iki kenardan artırma yapıyoruz. Koltuk altına kadar. Şimdi kol boyunu siz istediğiniz kendinize göre uzun veya kısa olarak kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şu anda kolumun şuradaki sayısı 56 ilmek oldu. 56 ilmek olduktan sonra 3 sıra daha ördüm ve kenarlardan 3, bu taraftan 3, sonra 2 2 1 1 diye kol altımı kesmeye çalıştım. İki taraftan da. Bundan sonra bir sıra gidiş dönüşte ilmek kesmeyeceğim. Sonra bir ilmek, yani 2 sırada bir ilmek kesmeye çalışacağım. Bu taraftan giderken de bu taraftan da giderken de keseceğim. Sonraki gelirken kesmeyeceğim. Ondan sonrakilerini keseceğim. 2 sırada bir şöyle omuza doğru ilmek sayılarımızı azaltmaya çalışalım arkadaşlar. Kolumuzu bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Şurada tekrar ediyorum. 3 2 1 diye kestik. 2 sırada bir 30 ilmek kalıncaya kadar birer ilmek eksilttim. Sonra 2 2 tüm ilmekleri kapattım.
Evet, diğer kolumuzu da aynı şekilde yapalım. Sonra parçalarımızı birleştirmeye gidelim arkadaşlar. Parçalarımızı bitirdiğimize göre şimdi dikime geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle şu parçayı dikiyorum, ikisini. Sonra arkayı ortalayıp dikişi ortaya getirip burada işaretimle işaretliyorum. Sonra şuraya ipimi takıp hemen omuzlara geçtim. Şuradan 2 alıp buradan da aynı şekilde evet kenara geldim. Şimdi bunun da kenarını aldım. Şimdi şu şekilde dikimini yapıyorum. Bu şekilde böyle dikelim arkadaşlar. Bu omuza da geçelim. Orayı da birleştirelim. Aynı şekilde bu yanlara da dikelim arkadaşlar. Şurada zaten belli. Bunu bunun yanına, bunu bunun yanına diye.
Evet, bu şekilde bütün yanlara dikiyoruz. Aynı şekilde kollara da dikiyoruz ve kollarımızı birleştirmeye gidiyoruz arkadaşlar. Boleromuzun ben bir tek kolunu diktim. Şimdi diğer koluna geçiyoruz arkadaşlar. Burayı dikmiştim. Aynı yerden zaten ön yüzden diktiğim için sadece şuradaki dikiş yerine bunun orta kısmını ayarlıyoruz. Kaymasın diye örgümüz. Evet. Şimdi şuradan hemen alıyorum. Şöyle ikişer ikişer telli olan yerleri bunu alayım. Bazı yerlerde ajurlar olduğu için onu ayarlamaya çalışalım. Bu şekilde aynen tüm kolu dikiyoruz arkadaşlar. Bütün dikiş işlemlerimizi bitirdikten sonra bağcık işlemlerimizi yapabiliriz. Bağcığı yaparken ben şuradan başlayacağım. Önce bir bağcımı yapıp sonra geleceğim. Diğer bağcımı da bu tarafa gelip tekrar yapıp şu kenarlardan da bir sıra sık iğne geçeceğim. Daha böyle sert olsun diye, düzgün dursun diye arkadaşlar. Şöyle öncelikle bir tane ilmek atıyorum. Hemen şu taraftan başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Buraya 60 tane zincir atalım. Bu arada tığımda 3,5 numara. Evet, 60 zincirimi attım. Arkadaşlar üstünü geçerken biraz kalın olsun diye böyle tek trabzan, tekli trabzan yapmak istiyorum. Tel atarak şöyle tel atıyoruz. Hemen zincire batıyoruz. Tel atıyoruz. Bütün zincirlerimizi bu şekilde yapalım. Buraya kadar yapıyoruz. Sonra örgümüzün alt kısmından aynı şekilde geçiyoruz. Diğer taraf zincirini yapıyoruz. İkinci bağcığımızı da yaptıktan sonra arkadaşlar ben şuralara sık iğne yapacağım diye söylemiştim. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Şöyle bol bol tam şu ters
ördüğüm örgünün üzerindeki deliğe şöyle hiç çektirmeden daha düzgün dursun diye sık iğne yapıyorum. Bol bol. Bu şekilde etrafını tüm dolanıp ilk başladığımız yere gelip kapatıyoruz arkadaşlar. Kenarlarımızı yaptıktan sonra arkadaşlar boleromuzu bitirdik. Bu şekilde de bağlayalım. Evet. Bence bu kenarları yapınca daha güzel oldu. İpliklerimizi de saklayalım, kuvvetlendirip keselim. Bu şekilde boleromuz güzel oldu. Evet, böylelikle bir videomuzun da sonuna geldik sayılır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.